Bırak topraklarda hayatta kalmak zor. Ama peki ya yerin altındaki devasa sığınaklarda yaşamak? Dışarının radyasyon, mutantlar, yağmacılar ve yıkıntılarla dolu olduğunu düşünürsek Vault'ların içi lüks bir otel gibi görünüyor. Ama her şey göründüğü gibi mi? Gelin Vault'ların iç yüzüne birlikte bakalım. Fallout evreninde Vault'lar dışarıdan bakıldığında insanlığın son umudu gibi duruyor. Nükleer savaş kapıya dayandığında Vault-Tec isimli dev şirket insanlara bir kurtuluş yolu sunduğunu iddia ediyor. Dışarıda dünya yanıp kül olurken içeride tertemiz duvarlar, ışıl ışıl koridorlar ve sıcak yemeklerle güvenli bir yaşam. En azından broşürlerde anlatılan hikaye bu. Tabi bunu daha iyi anlamak için Fallout'un geçtiği evrene biraz daha yakından bakmamız lazım. Bu evren bizim evrenimizdeki tarihten sapmış alternatif bir gelecek. Teknoloji inanılmaz derecede gelişmiş. Lazer silahlar, robot hizmetçiler, atom enerjisiyle çalışan arabalar icat edilmiş. Ama bütün bu teknolojik gelişmeler estetik olarak 1950'lerde takılı kalmış durumda. Müzikler eski, reklamlar eski, kıyafetler eski. 2050'li yıllara gelindiğinde ise işler karışmaya başlıyor. Dünya ciddi bir enerji krizine giriyor. Petrol bitmek üzere, uranyum da tükeniyor. Kaynaklar azaldıkça ülkeler arasındaki gerilim de artıyor. Çin Alaska'yı işgal ediyor, Amerika da buna karşılık Kanada'yı işgal ediyor. Birleşmiş Milletler dağılıyor. Diplomasi çökmüş durumda ve takvimler 2077'yi gösterdiğinde düğmeye basılıyor. İlk saldırıyı kimin yaptığı hala net değil. Zaten Fallout evreninde bunun pek de bir önemi yok. Çünkü sonuç değişmiyor. Dünya 2 saatten kısa bir süre içerisinde neredeyse tamamen yok oluyor. Şehirler harabeye dönüyor, milyonlarca insan ölüyor. Geriye sadece radyasyon, enkaz ve hayatta kalmaya çalışan birkaç şanslı insan kalıyor. Ama herkes ölmedi. Çünkü savaş çıkmadan önce Vault-Tec isimli bir şirket dünyanın dört bir yanında devasa yeraltı sığınakları inşa etmişti. Vault adı verilen bu yapılar nükleer patlamalara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştı. Üstelik sadece bir sığınak değil, kendi kendine yetebilen yeraltı şehirleriydi bunlar. Temiz su, yemek, sağlık hizmetleri, elektrik, eğitim hepsi düşünülmüştü. Tabii bu Vault'lara herkes giremiyordu. Yani genellikle seçilmiş kişiler, parası olanlar ve Vault'tekini uygun gördüğü insanlar bu sığınaklara girebiliyordu. Kapılar kapandıktan sonra ise yukarıdaki dünya ile tüm bağ kopuyordu ve böylece yeni bir medeniyet yerin altında yaşamaya başlıyordu. Şimdi gelin bu yeraltı mühendislik tasarım harikalarına biraz daha yakından bakalım. Bugün örnek olarak Fallout 4'ten tanıdığınız sığınak 81'i baz alacağız. İlk göze çarpan şey devasa dişli çark şeklindeki kapıları. Bu kapılar nükleer patlamalara, devasa şok dalgalarına ve radyasyona karşı koruma sağlıyor. Kapı kapandığında karşılaştığınız manzara ise gerçekten akıl almaz. Dışarısı çamur, pas, radyoaktif fırtınalar ve kan içindeyken Vault'un içi her zaman tertemiz. Zeminler sanki her sabah cilalanmış gibi parlıyor. Hani bal dök yala derler ya, tam o hesap. Tabii yalamasak daha iyi. Sonuçta Fallout evreni. Ne olur ne olmaz. Vault'lar sadece temiz değil. İnanılmaz bir düzen içinde işleyen küçük bir makine gibi. İnsanlar burada sanki kıyamet kopmamış gibi günlük hayatlarını sürdürüyor. Sabah işe gidiyorlar, akşam kafeteryada sohbet ediyorlar. Hatta estetiklerinden ödün vermiyorlar. Vault'larda profesyonel berberler bile var. Muhtemelen bizim mahalle berberinden daha iyi çalışıyorlar. Ama aynı samimiyetin olacağını sanmıyorum. Bu arada bu videoyu çekmemi sağlayan üyelerine de çok teşekkür ederim. Siz de üye olup destek olabilirsiniz. En büyük lükslerinden biri ise su. Vault'un duvarları boyunca uzanan su borularından saf ve içilebilir temiz su sağlanıyor. Dışarıda insanlar bir yudum su için birbirini öldürürken veya radyasyonlu sudan hastalanırken Vault sakinleri musluğu açıp gönül rahatlığıyla temiz su içebiliyor. Tabii su çipleri bozulmadığı sürece. Yemek konusu da ilginç. Mesela burada Vault 81'de insanlar sebze bazlı oldukça sağlıklı bir beslenme düzenine sahip. Yerin altında ne sebzesi derseniz burada özel hidroponik tarım sistemleri devreye giriyor. Gerçek güneş ışığı yok ama özel ışıklandırmalar ve mineral takviyeli sular ile taptaze ekinler yetiştiriyorlar. Yaşam alanları da hiç fena değil. Odalar geniş, yataklar ise rahat. Odalarda televizyonlar bile var. Asıl hikaye arka plandaki detaylarda dönüyormuş. En iyisi Berat Uyuyor oldu. Bu karakter neden böyle davranıyor? Kafayı yiyecektim. En iyisi Berat Uyuyor. Merhaba, ben Beratronik. YouTube'da bana üye olabileceğinizi biliyor muydunuz? YouTube ayrıcalıklı olduğunuzu söylüyor. Ben de öyle diyorum. İnanıyorum ki bu kanaldaki her izleyici özel rozetleri, üyeleri özel videoları ve öncelikli yanıtları hak ediyor. İşte bu yüzden sizin için içerik üretiyorum. En iyisi Berat Uyuyor. Güzel reklammış lan aslında. Ve her şeyden önemlisi hastalandığınızda gidebileceğiniz sağlık ocakları var. Çocuklar için sınıflar da mevcut. Eğitim sistemi işliyor. Karneleri değiştiren yok. Bütün bu sistemin kalbinde ise devasa reaktörler yatıyor. Vault'lar enerji konusunda tamamen bağımsız. Vault-Tec bu sistemleri nasıl 200 yıl boyunca çalışır halde tutacak bir sistem geliştirdi, orası hala bir gizem. Ama sonuçta dışarısı karanlıkken Vault'ların içi her zaman aydınlık, sıcak ve kısmen güvenli. Teorik olarak Vault'larda yaşamak mümkün. Hatta birer cennet gibi gözüküyorlar. Ama asıl sorun hangi Vault'a girdiğiniz.
diyebiliriz. Çünkü Vault'lar aslında göründükleri kadar masum değil. Vault'taki bu sığınakları insanlığı kurtarmak için değil, insanlar üzerinde deney yapmak için inşa etmişti. Evet, Vault'ların büyük bir kısmı aslında devasa deney alanlarıydı. Vault-Tec yöneticileri nükleer kıyametten sonra kurulacak yeni dünya düzeni için deneklere ihtiyaç duyuyordu. Mesela Vault 75'e bakalım. Burası bir okulun altına inşa edilmişti. İçeriye sadece çocuklar ve aileler alındı. Ama kapılar kapandığı an aileler çocuklarından ayrıldı. Vault-Tec burada en güçlü insanı yaratmak için çocukları askeri bir disipline yetiştirdi ve genetikleriyle oynadı. Mezuniyet zamanı geldiğinde ise sadece en güçlülerin yaşamasına izin verildi. Ya da Fallout 4'ün başından bildiğimiz Vault 111. İnsanlar dondurularak korunacakları söylendi. Ama asıl amaç insanların bilgisi olmadan kriyojenik dondurmanın uzun vadeli etkilerini görmekti. Vault 11'deki durum ise tam bir psikolojik yıkımdı. Her yıl bir kişinin kurban edilmesi gerekiyordu. Yoksa herkesin öleceği söylenmişti. İnsanlar yıllarca birbirini yediği seçimler yaptı. Deney sonucunda ne mi oldu? Herkes kurban vermeyi reddettiğinde sistemden bir mesaj yayınlandı. Tebrikler, insanlığınızı korudunuz. Artık dışarı çıkabilirsiniz. Dışarıdaki mutantlar bile yine bir Vault deneyi. Vault 87'de insanlar zorla FEV virüsüne maruz bırakıldı. Yani Vault-Tec sadece psikolojinizle değil, doğrudan DNA'nızla da oynamayı seviyordu. Sığınak 69'da ise yalnızca bir erkek vardı. Geriye kalan 999 kişi kadındı. Aynı bu videoyu izleyen 1000 kişiden sadece birinin kanala abone olmasıydı. Bu arada Discord sunucumu açtım. Aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Evet, Vault-Tec'in deneyleri bu şekildeydi. Ama videoyu kapatmadan önce bu kanalın gerçek sahiplerine, yani katıl üyesi olup bana destek olanlara bir teşekkür etmek istiyorum. Siz de destekçi üyeliği alıp bana destek olabilir. Arka plan dedektif üyeliği alıp haber arkası videolarını izleyebilir veya gizli üstad üyeliği alıp bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Şimdi tek tek isimlerini okuyarak üyelerimize teşekkür edelim. Selçuk Gözü, Pullam 5, Edesten 910, Ramazan Enesçik 04, Yahali, Adeniz Koç 35, NXX Baksu, Mambey 400, Lekuyen, Reaksiyon 1337, Aykut Karaman TV, Mehmet Kara 8370, Eren Gülmez 2046, Profillendin 4132, Mr. Grill Freak, Alper Akkaya 3616, Mehmet Kayalı, Toxic 7505, Mustafa Gür 3870, Kipçek Weaver, Walter White 5321, Uncle Holmes, Süper 2, Havuç, Gökhan Türkmen, Keramettin, Ahmet Sezer, Finvus, Aygürex TR, Isıldak TV, Umut YD, İsmail Sarpta, Siyam Amca 7214, Memoli 4444, Prometheus, Yusuf 1907, YSNSNN, Nova Strike, Rusvat 107, Nur Kerbela, Atilla Q8T, Furkan Şimşek 6444, Berat, Ralf, Besim Tebuk, Tacerer Leblebici. Hepinize tek tek desteğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.